Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ekşi mayalı ekmek eğitimi serimize devam ediyoruz. Bu artık sonlara doğru yapılan bir video. Bundan önceki videoları izlememişseniz lütfen sırayla izleyip öyle bu bölümü izleyiniz. Olur ya belki YouTube'un erişiminden dolayı bu video ilk defa karşınıza çıkmıştır. Bu yüzden bu bilgiyi vererek videoma başlamak istedim. Bundan önce yapılan videolarımız birbiriyle ilişkili ve bir sırayla ilerlemektedir. Sırayla izlemenin de o açıdan ayrıca bir önemi vardır. Bugün hamurumuzu hazırladık, buzdolabına aldık, tüm aşamaları tamamladık, pişirme kısmına geldik. Sizlerden de bana çokça sorular geliyor pişirme detayları ile alakalı. Bildiğiniz üzere 5 yıldır ekşi mayalı ekmekler yapıyorum ve profesyonel düzeyde yapıyorum ve üretim de yapıyorum. Zaten üretim yapmaya başladıktan sonra artık profesyonelleşmiş oldum. Başlangıçta ben ekmeklerimi bu şekilde sapı kulpu çelik tencerelerde pişiriyordum. Bundan daha büyük boy tencereler kullanıyordum. Çünkü tencerenin içerisine ekmeği koyduğunuz zaman şuradan en azından 1 santim boşluk kalması lazım. Ve bu şekilde yuvarlak tencerelerde yuvarlak formda şekillendirilmiş ekmekleri pişiriyoruz ki yukarı doğru yükselmesini hedefliyoruz. Eğer böyle çizgi çekerseniz ekmeğin açılacağı alan olmadığından genellikle tencerenin içerisinde sıkışıp kalıyor. Ekmeğiniz bir kek gibi, sanki bir kek kalıbında pişen bir kek gibi pişebiliyor. Bu detayı da burada belirteyim. Bu şekilde de sanırım 1 yıla yakın bu şekilde ekmekler pişirdim. Daha sonra ben döküm tencereye geçtim. Döküm tencerelerin bakımı, kullanımı, seçimi ile alakalı detaylı bir videom var. Sizler tarafından çok beğenildi. Eski bir video. Onun da linkini açıklamaya bırakacağım. Bu şekilde ham döküm tencere kullandım. Kaplamalı tencere de kullandım ama zamanla sır atması problemi çok olduğu için en çok bununla pişirdim diyebilirim. Tabii ki tenceremin düzenli olarak bakımını yaptım. Bakın 5 senelik tencerem. Kullandıkça da artık yapışmaz bir yüzey kazandı. İşte bu yüzeyi ben sırlama yapa yapa yaklaşık olarak ayda 2 kez yaptım sırlama. Daha sonra ayda 1'e düştüm. Bu şekilde bu hale geldi. Şimdi bu tencerede yumurta da pişirsem, yemek de pişirsem yapışma olmuyor. Döküm tencerelerin böyle evladiyelik, miraslı bir tarafı var. Güzel bakılan bir döküm tencere yıllar geçtikçe daha değerli hale geliyor. Bu şekilde tavada kullanabilirsiniz. Bunu da aynı şekilde sırlama yapıyoruz. Böylece yapışmaz yüzey kazanıyor. Bunu da aynı fırın taşı gibi ısıtıp bununla da ekmek pişirebilirsiniz. Ben yapmadım ama takipçilerimin söylediklerinden yola çıkarak size iletiyorum. Tost makinesinin döküm tost makinesi kullananlar levhaların üzerinde de ekmek pişirimi yapıyorlarmış. Ve tabii ki fırın tepsisini şöyle ters takarak fırının içinde ön ısıtmayla beraber tepsiyi de ısıtarak bu şekilde bunun üzerinde de ekmekler pişirdim. Neredeyse tüm taşa yakın sonuçlar elde ettim. Ve son olarak da döküm taşı var. Son 2 yıldır da sadece döküm tencere kullanımını bıraktım. Son 2 yıldır sadece fırın taşı kullanıyorum. Fırın taşımı kestirdim fırınımın içine göre. Materyalini tam olarak bilemiyorum. Dilerseniz firmanın adını yazarım. Siz de iletişim kurabilirsiniz. Döküm tepsi kullanmadım. Çelik levha gibi bir şeyler de kullanmadım. Benim tecrübelerim bu yönde. Şu anda fırın taşıyla çok mutluyum. Neden derseniz aynı anda 3 hatta zorlarsam 4 ekmek pişirebiliyorum. Bu ekmeklerin her biri yarım kilo undan yapılmış ekmeklerden 4 tane pişirebiliyorum. Şöyle biraz çevirmem gerekiyor pişim ortasında. O yüzden çok memnunum. Özel bir bakım da gerekmiyor. Belki ayda bir kez tozunu alıyorum taşın. Taş biraz böyle lekeli falan görünüyor zamanla ama sonuçta çok yüksek ısılarda piştiği için hijyen konusunda da bir sorun yaşamıyorum. Pişirme öncesi size bu bilgileri vermek istedim. Şimdi fırının başına geçelim ve ekmek pişirmeye fırınımı nasıl hazırladığımı size orada göstereceğim. Fırınımız yeterince ısındı. Artık ekmeğimizi pişirebiliriz. Bu ekmeği dün öğleden sonra 4'te buzdolabına koymuştum. Şu an saat 11. Yani yaklaşık 19 saat kadar mayalandı.
Bakın yüzeyde yırtıklar oluşmaya başlamış. Bu artık zorluyor hamuru. Artık beni pişir diye bağırıyor. Bakın burada bir yırtık daha var. Bu yırtıklar çok fazlaysa şöyle bir araya getirip bir cerrahi işlem yapabilirsiniz. Estetik operasyonu diyorum ben ona. Artık bu ekmek beni pişirin diyor. Bakın böyle bombe. Yani yüzeyden kabarmış. Burada biz dürtme testi tabii yapabiliriz. Daha erken aşama. Buna gerek yok artık dürtme yapmaya. Zaten kendini belli etmiş ama bu şekilde bastığımız zaman yavaşça yukarı çıkıyor. Bakın parmak izlerim biraz kaldı. Şöyle daha yakından göstermeye çalışayım ve zoomlayayım. Bastırdım. Yavaşça yükseldi ama parmak izlerimin çöküklüğü kaldı. İşte bu hazır demektir. Eğer hızlıca yükselseydi ve hiç iz kalmasaydı hamur bize şu mesajı veriyor olacaktı. Buzdolabında beni daha fazla tutmalısın, ben hazır değilim demek olacaktı. Şimdi ben bu şekilde bir fırın küreği kullanacağım. Siz isterseniz doğrama tahtasıyla da fırına atabilirsiniz. Dikkat edin, plastik materyal kullanmayın. Çünkü malum sıcak fırında yanabilir. Eğer döküm tencere kullanıyor olsaydım buraya yağlı kağıt koyacaktım ve yağlı kağıdın üzerine alacaktım. Sonra yağlı kağıdı kenarlardan tutup asansör gibi döküm tencerenin içine bırakacaktım. Ama ben fırın taşı kullanacağım için yağlı kağıt kullanmama gerek yok. Bu anlamda fırın taşı tasarruflu da oluyor. Ama şuralar açıldığı için şu an yapışkan hale gelmiştir. Fırın küreğini ittirdiğimde hamur gitmeyi reddedebilir. O yüzden biraz un serpiyorum yüzeyine. Ve bu şekilde çıkarıyorum. Ben böyle yüzeyin çok unlu olmasını sevmiyorum. Hatta şuralarda böyle fazla unlar birikmişse bu şekilde alıyorum. Çünkü böyle mat bir tabaka oluşturuyor. Eğer dekor yapacaksanız ekmeğin üzerine unlu olması lazım. Ama bence dekor işini, yani bu hevesinizi sonraya saklayın. Bakın buraları böyle temizliyorum. Fazla un istemediğim için, kabuğumun mat olmasını istemediğim için. Gerçi o da estetik de oluyor bazen böyle unlu kabuklu ekmekler ama öyle sevmeyenler için bu yöntemi de böyle göstermiş olayım. Tabii bu arınmayı yaptıktan sonra şuradaki unları mutlaka alıyoruz. Çünkü yanacaktır ekmekle beraber. Diyelim ki bir başak deseni filan yapmak istiyorsunuz. Şöyle pozisyonumu ayarlayayım. Sadece ben deseni yapacağım yere un serpiyorum. Şöyle bir başak deseni hayal ettim. Şöyle bir başlangıç çizgisi atıyorum. Bu arada ben bu bıçağı kullanıyorum. Bunu 5 senedir kullanıyorum. Bakın biraz eğrilmiş ama hala gayet iyi iş görüyor. Videolarda estetik olsun diye ahşap saplı kesiciyi de kullanabiliyorum ama inanın çıplak jiletle de aynı sonucu elde edersiniz. Sadece çıplak jilet biraz tehlikeli oluyor. Bu şekilde hafif kavis vererek iniyorum. Sonra da bu tarafını iniyorum ve en sonunda ortasından hafifçe, çok derin yapmayın, bu sefer ayrılır buradan ekmeğiniz. Şöyle çizgimi çekiyorum. Evet. Şimdi ana skorumuzu yapmaya geldi sıra. Bu aşamada pek çoğunuz hata yapıyor. Yeterince yatay kesemiyor. Çok derin kesiyor. Yani yapılan yaygın hataları söylüyorum. Şimdi jiletimizi yataya yakın tutuyoruz. Aslında böyle 45 derece gibi. Tabii ki tam yatay tutarsanız kesmez. 45-60 derece arasında tutuyorum. Ve bu şekilde ister böyle de direkt de çekebilirsiniz. Böyle kaydırarak da yapabilirsiniz. Bu şekilde çekiyorum. İşinizi garantiye almak istiyorsanız şöyle de bir yan cep açabilirsiniz. Bakın. Paralel. Bu sefer tam paralel. Bakın elimle de kaldırıyorum. Elimle kaldırarak tam paralel bir şekilde de
kesiyorum. Bakın bu şekilde açılmış oldu. Böyle de yapabilirsiniz. Şimdi artık fırına gitmeye hazırız. Fırınıma geldim. Ekmeğimi kaydırarak koydum. 2 tane buz küpünü burada ısınmış olan tasa koydum. Fırınımın derecesini 230 yaptım ve alarmını da 20 dakikaya kurdum. 20 dakika sonra hem kontrol edeceğim, hem içindeki şu tastaki kapta su kalmışsa onu tahliye edeceğim. Hem de bir bakacağım genel gidişatına. Sonra dereceyi 210 dereceye düşüreceğim. 20 dakika bitti. Dakikamı tekrar kuracağım ama ısıyı biraz düşüyorum. Tekrar kuruyorum. 40 dakikanın üzerinde kesinlikle pişirim yapmıyoruz. Bu çok önemli. Hatta 17 dakika yapalım. Bakın kızarmış. Buharlandı ama tabanda da su kalmış. Şimdi bu suyu çıkartmalıyım. Fırının kapağını da açıyorum ki buharı tahliye edeyim diye. Bakın bunun içinde su kalmış. Bunu çıkarıyorum. Eğer bu kalırsa tabanının nemli ve ıslak olmasını sağlayacak ve ekmeğim istediğim gibi kızarmayacak. Tekrar kapatıyorum ve pişirmeye devam. Ekmeğimiz 37 dakikada pişti. Fırından çıkarıyorum. Gelin skorlamayı başka hamurlarda da göstereyim. Burada 2 tane hamur var. Pişmeye hazırlar. Yüzeylerine un serpiyorum. İlkini tam ortadan medial dediğimiz bir kesiyle skorlayacağım. Ve ikincisini de mediolateral, yani yana yakın bir kesi. Tam yan demeyelim, orta yan diyebiliriz. Bakın bunu tam ortadan kesiyorum. Hafif bir yay gibi, bir hilal gibi değil, bir yay gibi kestim. Yan kesi attım. Acemiliğinizde yan kesileri atabilirsiniz ama usta olduğunuzda buna gerek yok. Ekmeğiniz açılacaktır. Yeter ki doğru açıyla kesin. Şimdi bunu da tam böyle yay değil de hilale yakın bir şekilde kestim. Yani ortanın 2 parmak yan tarafından kestim. Ve yine yan bir kesi atıyorum. Hadi sonuçlarına bakalım. Siz hangisini beğeneceksiniz? Yorumlara yazarsınız. Sağdaki ekmek yan kesi yaptığımız ekmek. Mediolateral, yani ortanın 2 santim yanından daha fazla kabuğu görünüyor. Bu da tam ortadan kesi yaptığımız ekmek. Göbek açıklıkları arasında bir miktar fark var. Tam ortadan kesilen gördüğünüz gibi daha fazla çıkıyor. Şöyle de gösterirsem, bakın bu yandan kesilen kulağı daha büyük olur ama göbek açıklığı bir tık daha küçük olur. Ortadan kesilenin ise göbek açıklığı daha büyük olur ama kulağı daha küçük olur. Tercih size kalmış. Ekmeğimiz pişti. Soğutma teline aldık. Yaklaşık 30 dakika ılımasını bekledik. Önce şöyle test edelim. Bakın ekmeğimiz güzelce hafiflemiş. Pişmemiş hatalı ekmek hafiflemez. Normalde ekmekler piştikten sonra %10-15 ağırlık kaybederler. Tartarak da bunu anlayabilirsiniz. Altına vurduğunuzda tok bir ses gelmesi gerekir. Bu da yine kalite kontrol yöntemlerinden biridir. Çıtırtısına bakalım. Mükemmel. Evet, çıtırtı da tamam. Şimdi artık ekmeğimizi kesebiliriz. Tabii ekmeği ben deforme ettim. O kadar sıktım ki. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, en heyecanlı kısım sanırım. Ekmek pişirenler bunu iyi anlarlar. Gözenekli, içi havadar, mis gibi kokulu ekmeğimiz hazır. İnstant mayalı, hazır mayalı ekmeklerden farkı nedir derseniz, bakın bu ekmekleri böyle büzdüğünüz zaman geri gelirler. Bakın bu şekilde. Hazır mayalı ekmekleri sıkarsanız olduğu gibi hamur kalır. Aralarında ciddi bir fark var. Dilimleyebiliriz.
Gördüğünüz gibi dilimlerimiz de bu şekilde. Sıcak kesmeme rağmen bıçağım temiz gördüğünüz gibi. Yine hatalı bir ekmek keserken bıçakta yapışma yapar. Evet. Bu şekilde. Videonun sonuna geldik. Başka videolarda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, henüz abone değilseniz abone olmayı ve videolarım hakkında ekmek yapmak isteyen arkadaşlarınızı bilgilendirmeyi unutmayın lütfen. Görüşmek üzere.